7'den 77'ye Erken Saat kanalımızın büyüyen ailesine hoş geldiniz. Sizler için hazırladığımız serimizin ilk videosunda şeytanın bile aklına gelmeyecek yaşanmış 5 farklı dolandırıcılık hikayesini anlatacağım. Bizlere destek için abone olmayı, videomuzu beğendiyseniz like bırakmayı unutmayın. İyi seyirler dileriz. BRIX olayı. Michael de Guzman 1993 yılında zengin olmak için kimsenin aklına gelmeyecek bir plan yaptı. Endonezya'ya bağlı Borneo adasında altın bulduğunu iddia ederek diğer bir jeolog olan John Federoff'u ikna etti. Şimdi geriye tek bir şey kalmıştı. Onlara para yatıracak bir yatırımcı. Sonunda David Walsh isimli Kanadalı iş adamı ile tanıştılar. Endonezya'da birkaç defa bir araya gelen ekip David Walsh'u da ikna etti ve $80.000 aldılar. Parayı alan Guzman küçük bir ekip topladı ve ormanın derinliklerinde ufak bir şantiye kurup topraktan örnekler çıkartmaya başladı. Bu örnekler laboratuvara gitmeden önce Guzman örneklerle kısa bir süre yalnız kalıyor ve evlilik yüzüğünü törpüleyerek örneklere altın karıştırıyordu. Guzman'ın yaptığı bu yönteme tuzlama da deniyordu. Oldukça mütevazi bir oranda altın serptiği için kimse bu işten şüphelenmedi. Laboratuvardan gerekli onaylar ve raporlar alındıktan sonra BRIX madencilik şirketine onay verildi. Onay alan şirket Kanada ve Amerikan borsasında işlem görmeye başladı. Şirketin hisseleri artmaya başlayınca yatırımcılar bundan şüphelenip madene bağımsız bir denetçi yolladılar. Guzman, volkanik havuz teorisi diye bir şey uydurdu ve gelen denetçileri kandırmayı başardı. Kandırılan denetçiler olumlu rapor yazınca hisseler 10 sent seviyesinden $300 seviyesine kadar çıktı. Guzman, Federoff ve Walsh hisselerin bir kısmını tam $100 milyon sattı. Sıfırdan $6 milyar bir şirket haline gelen BRIX, dönemin Endonezya Başkanı Suharto'nun da dikkatini çekti. Başkan, BRIX firmasının izinlerini kaldırdı ve yeniden yapılandırdı. BRIX madenindeki payı Endonezya hükümetince %45'e düşürüldü. Ama operasyonlara devam etmesine izin verildi. Bu şirketin değerini $1 milyar kadar düşürse de daha sonra toparlandı. Endonezya hükümeti işin içine girince Guzman'ın hilesi durdu. Topraktan hiç altın çıkmamaya başladı. Guzman tüm kayıtlarını ofisiyle birlikte yaktı ve kaza süsü verdi. Bu yüzden Guzman'ı acilen durumu açıklaması için şantiyeye çağırdılar. Bir pilot Guzman'ı şantiyeye götürmek için helikopterini aldı. Helikopterde sadece 2 kişi vardı. Raporlara göre bu yolculuk esnasında Guzman kendisini helikopterden aşağı attı. Olaydan bir süre sonra Guzman'ın vücudu bulundu. Elleri ve ayakları yoktu. Çoğu çürümüş ve hayvanlar tarafından yenmiş bir şekilde. Ailenin de cesedini görmesine izin verilmedi. Endonezya'da bir ceset bulmak en fazla birkaç $100 mal olan bir şeydi. Ve ortadan kaybolmuş gibi gözükmek $100 milyon olan bir adam için çok da zor değildi. Federoff suçlansa da hala Cayman Adaları'nda kaçak olarak yaşıyor. Kanadalı yatırımcı hiçbir şeyden haberi olmadığını iddia etti. Bahamalara taşındı ve olaydan 2 sene sonra kalp krizinden öldü. BRIX şirketinin hisseleri $300 seviyelerinden sıfıra düştü. Şirket battı, olan yatırımcının $6 milyar oldu. Ekim 1822'de Gregor MacGregor adlı bir İskoç çarpıcı bir duyuru yaptı. Honduras'taki Kara Nehir boyunda kurulu Poyais ülkesinin prensi olduğunu açıkladı. Galer'den biraz daha büyük bu topraklar o kadar verimliydi ki Mısırlılar yılda 3 kez ürün veriyordu. Ağaçlar meyve doluydu. Suları tertemizdi ve nehir yataklarında altın bulunuyordu. Yurt dışında böyle cennet gibi bir ülke, yeni bir hayat kurmak İskoçya'nın karanlık ve yağmurlu havası, kayalı toprakları karşısında çok cazip görünüyordu. Poyais'in tek eksiği bu kaynakların tam kullanımını sağlayacak yerleşimciler ve yatırımcılardı. O zamanlar Orta ve Güney Amerika'da yatırım yapmak revaçtaydı ve Poyais iyi bir seçenek gibi görünüyordu. İskoçya'nın kendi kolonileri yoktu. Bu yeni ülke onlar için yeni dünyaya atlama tahtası olabilirdi. MacGregor'un bu taktikleri işe yaramıştı. 200.000 sterlin para topladı. 7 gemi dolusu insan Atlantik Okyanusu'nu aşıp Poyais'e yerleşmek için başvurmuştu. Eylül 1822 ve Ocak 1823'te 250 yolcu taşıyan 2 gemi bu hayali adaya doğru yola çıktı. Ama 2 ay sonra vardıkları yer tam bir yıkıntıdan ibaretti. Poyais diye bir şey yoktu. Yolcular Honduras'ın ıssız bir kıyısına getirilmişti. Gelenlerin ancak 1/3'ü sağ kalmıştı. Hayatta kalanlardan bazıları oradan geçen bir gemiye binerek Belize'ye götürüldü.
Britanya donanması diğer gemileri İskoçya'ya gönderdi. MacGregor ise Fransa'ya kaçtı. Burada da POYAİS propagandasını yapmaya devam etti. Birkaç ay içinde yeni yatırımcılar ve yolcular buldu. Fakat pasaport işlemleri konusunda Fransa İngiltere'den daha dikkatli çıktı. Adı sanı duyulmamış bir ülkeye gitmek için son zamanlarda bu kadar başvuru olması yetkililerin dikkatini çekmiş, konuyu araştırmak için bir komisyon kurmuştu. MacGregor tutuklandı. Daha sonra kısa bir süre Edinburgh'da kalıp POYAİS dolandırıcılığına maruz kalanların gazabına uğrayınca kaçmak zorunda kaldı. 1845'te Venezuela'nın başkenti Caracas'ta öldü. 1981 Şubat'ında yuvarlak masanın etrafında 4 kişiydiler. Stern muhabiri Gerd Heidemann, genel yayın müdürü Manfred Fischer, editör Peter Koch ve Felix Schmidt. Gerd Heidemann masanın üzerine siyah deri kaplı Alman gotik alfabesiyle ve elle yazılmış 3 defter koydu. Bundan 57 tane daha var dedi. Doktor Konrad Fischer adlı bir Doğu Alman, asıl adı Konrad Kujau olup Hitler dönemindeki eserlerin sahtelerini ve Hitler'in imzasını taklit eden bir Doğu Alman. Hitler'in 1932 ile 1945 arasında tuttuğu günlükleri olduğunu söylüyor. Yayın haklarını 10 milyon marka bize satmak istiyor. Heidemann'ın anlattıkları doğruysa eğer dünyayı sallayacaklardı. İstenilen parayı vermeye kabul ettiler. Ve böylece gelmiş geçmiş en büyük gazetecilik hatasına doğru ilk adımı attılar. Stern editörleri defteri önce tarihçi Hugh Trevor Roper'e gösterdiler. Orijinaldir onayını alan Stern dergisi bu görüşle yetinmedi, yazılanları bir kez de Alman tarihçi Eberhard Jackel'e inceletti. Jackel de Hitler'in kaleminden çıkmış günlüklerdir onayını verince Stern yöneticileri defteri bir de Gerhard Weinberg'e incelettiler. İkinci Dünya Savaşı uzmanı Alman kökenli Amerikalı tarihçinin de görüşü aynı yöndeydi. Artık Hitler'in günlüğü gerçeğiyle de örtüşüyordu. Kaygılanacak hiçbir şey kalmamıştı. Stern defterleri yayınlamaya başladığında ortalık ayağa kalktı. Avrupa'nın tarihi yeniden yazılmak üzereydi. Tarihçiler acele etmişti. Stern dergisi tarihçilere güvenmekte acele etmişti. Ancak derginin elindeki kanıtlar sadece tarihçilerin görüşü değildi. İki ünlü bilirkişi de el yazılarının Hitler'e ait olduğunu bildirmişti. Zürih Polis Kriminal Laboratuvarı'nın kurucusu, yılların kriminalisti Dr. Max Freisulzer'e göre de el yazısı Hitler'e ait. Bu rapor Stern'i çok memnun etse de İsviçreli polisin de yanılabileceğinden korkan Stern yönetimi aynı fotokopileri Amerikalı Ort ve Hilton'a gönderdi. Hilton biraz daha temkinli davrandı. Eğer arşivdekiler Adolf Hitler'in yazısı ise defterdekiler de onundu. Tarihçiler gibi el yazısı uzmanlarının da yanılması çok doğaldı. Çünkü devlet arşivinden alınan ve karşılaştırma için kendilerine verilen belgeler de Konrad Kujau elinden çıkmış sahte belgelerdi. Ve aslında karşılaştırdıkları Kujau'nun el yazısından başka bir şey değildi. 5 Mayıs 1983 tarihinde Alman İçişleri Bakanlığı'ndan gelen bir basın açıklaması medya dünyasına bomba gibi düştü. Hitler'e ait olduğu iddia edilen hatıra defterleri ve Koblenz Devlet Arşivindeki karşılaştırma belgelerinin asılları kimyacılar tarafından incelenmiş ve tamamının sahte olduğu anlaşılmıştı. Konrad Kujau 13 Mayıs 1984 günü Avusturya'ya kaçmak isterken sınırda yakalandı. Avukatı Kurt Grünewald müvekkilinin suçlu olduğunu kabul etmekle birlikte Stern yönetiminin Hitler'in imajını değiştirerek tarihi gerçekleri saptırmayı hedeflediğini, bu nedenle 3 tarihçiye, 2 el yazısı uzmanına büyük paralar karşılığında sahte raporlar aldıklarını, dolayısıyla suça iştirak ettikleri gibi Kujau'nun istediği parayı vermekle de onu suça ittiklerini iddia etti. Avukatın amacı Kujau'nun alacağı cezayı azaltmaya çalışmaktı. Nitekim başardı da. Savcı Dietrich Klein'in 10 yıl hapis sistemine karşı Kujau sadece 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla kurtuldu. İşbirlikçisi muhabir Gerd Heinemann'a 4 yıl 8 ay mahkumiyet verildi. Ancak sadece 6 ay yatıp çıktı. Sahte günlüklere ödenen paralar hiçbir zaman bulunamadı. Muhabirin Stern'den aldığı 10 milyon markın çok az bir bölümü defterleri yazan Kujau'ya verdiği sanılıyor. İspanya'daki 2 villasını, 2 spor otomobilini, pahalı mücevherleri ve 2. Dünya Savaşı hatıralarını içeren büyük bir koleksiyonu Stern'den aldığı maaşla biriktirip alamayacağı ortada. Gerçi 2002'de Hitler'in günlüklerinin ortaya çıktığı yıllarda Doğu Alman casusu olarak çalıştığı ortaya çıksa da yatırımlarının kaynağı asla aydınlanamadı.
Hitler'in günlüklerine milyonlarca mark ödeden editörler Peter Koch ve Felix Schmidt'e ne oldu diye soruyorsanız sadece işten atılmakla kurtuldular. Hitler fiyaskosu Stern dergisinin hızla toparlanmasını, 1 milyondan fazla basmasını ve okur sayısını 7 milyonun üzerine çıkartmasını engelleyemedi. Shaun Greenhalgh'ın sanat sahteciliği. 1988 yılında İngiltere'nin Bolton şehrinin sanayi bölgesinde Shaun Greenhalgh tarihin en iddialı sanat sahteciliği projesine başladı. Taklit ettiği ünlü ressam Gauguin'in resimlerini ve antik Mısır heykelciklerini operasyonun satış kısmını ön plana çıkaran kardeşi ve yaşlı ebeveynleriyle birlikte çalışarak başta Chicago Sanat Enstitüsü ve British Museum olmak üzere uluslararası birçok müzeye, müzayede evine ve özel alıcılara başarıyla sattı. Shaun Greenhalgh sahte eserleri üretirken babası ve kardeşi sahte provenans oluşturarak satış mektupları ve satış faturaları gibi sahte belgelerle tamamlanmış şaşırtıcı bir çalışma yelpazesi oluşturmuşlardı. Shaun Greenhalgh genellikle açık arttırma veya çatı katında potansiyel olarak ortaya çıkabilecek kayıp nesnelerin sahtelerini çıkarırdı. Shaun Greenhalgh, faun seramiklerini Gauguin'in not defterindeki 1800'lerin eskizine dayanarak teorik olarak var olabilecek bir şeyi bir araya getirmek için bu eserleri yapmıştır. 10 yıl boyunca Chicago Sanat Enstitüsü tarafından sergilenen ve Paul Gauguin'e atfedilen bir faun heykelinin de müzenin yaptığı teknik analizde sahteliğine dair bir bulgu bulunamamıştı. Ancak tutuklandıktan sonra heykelin Shaun Greenhalgh tarafından yapıldığı ortaya çıkmıştır. Ailenin çöküşü 2005 yılında British Museum'a sunulan 3 Asur kabartmasıyla geldi. Uzmanlar tarihi yanlışlıkları fark ettiler ve müze Scotland Yard ile temasa geçti. Greenhalgh ailesi Scotland Yard'ın 18 aylık çalışmasından sonra 2007 yılında tutuklandı. Duruşma sırasında sadece 44 sahte eser üzerinden dava görüldü. Banka kayıtlarının sadece son 6 yılı takip edilebildiğinden dolayı 1.6 milyon dolar kazandıkları, geri kalan 11-12 senenin ve elden aldıkları paralarla da kat ve kat fazla olduğu tahmin edilmektedir. Shaun Greenhalgh bu sahtekarlıktan dolayı 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2010 yılında serbest bırakılmasının ardından The Sunday Times'e verdiği bir makalede hala sanat dünyasının içinde yaptığı eserleri olduğunu, 160 milyon dolar değerindeki Leonardo da Vinci'ye atfedilen La Bella Principessa'nın da yaratıcısı olduğunu iddia etmiştir. Bernard Madoff skandalı. 29 Haziran 1938 yılında New York'ta dünyaya geldi. Lise yıllarında tanıştığı karısı Ruth ile 1959 yılında evlendiler. Madoff lisede sıradan bir öğrenciydi. Üniversite okurken yaptığı işlerden biriktirdiği 5.000 dolarla 1960 yılında kendi adıyla bir yatırım şirketi kurdu. 1961 yılında başlayan ve Haziran 1962 Aralık ayına kadar süren 1962 Kennedy Slide olarak bilinen borsa olayında tüm varlığını kaybetmek üzereyken kayınpederi sayesinde kurtulmuştu. 1980'lere gelindiğinde şirketi Madoff Investment 100 milyon dolar para kazanıyordu. 1989 yılında şirketin ticari hacmi New York borsasının %5'i kadardı. Wall Street'in en zenginleri arasına giren Madoff, 1990'da finans sektörünün geleceği olarak gördüğü elektronik borsa olan Nasdaq'ın başkanlığına getirildi. 2000 yılına gelindiğinde şirketin toplam varlığı 300 milyon doları buluyordu. İlk defa 1992 yılında emektar muhasebecisi Avellino ve ortağının oluşturduğu bir Ponzi mekanizması ortaya çıkınca kafalarda Madoff hakkında da soru işaretleri oluştu. Ama Madoff o zaman tek sorguyla paçayı kurtarmıştı. Yine o tarihten itibaren hakkında 8 soruşturma daha açıldı. 1999'dan itibaren Madoff'un saadet zincirinin izini süren finansal dolandırıcılık araştırmacısı Henry Markopoulos, Bernie Madoff hakkındaki soruşturmaya başlatılmasını 2005 yılında başarmıştı. Ama Madoff yine aklandı. Madoff'un sonunu ekonomik kriz hazırladı. Krizin etkileriyle Ponzi şemasına taze para akışı yavaşlayıp yatırımcılar sistemden bir anda 7 milyar dolara yakın miktarda nakit para çekince Madoff'un saadet zinciri çöktü. Artan baskıya dayanamayan Madoff, önce 9 Aralık 2008'de kardeşi Peter Madoff'a, ertesi gün oğulları Andy ve Mark'a işin büyük bir yalan ve basitçe dev bir Ponzi şeması sözleriyle suçunu itiraf edince oğulları da onu polise teslim ettiler. 11 Aralık 2008 Manhattan'daki evinde tutuklandıysa da 10 milyon dolarlık kefalet karşılığı serbest bırakıldı.
2 Mart 2009 tarihinde Madoff 11 federal suçu kabul etti ve milyarlarca dolarlık yatırım yapan binlerce kişiyi dolandırdığını itiraf etti. Hakkındaki soruşturmalar devam etti ve 29 Haziran 2009 tarihinde mahkemece 150 yıla mahkum oldu. Wall Street borsasının en büyük Ponzi şemasını kuran, büyük küçük her yatırımcıyı kandıran Barney Madoff, yaklaşık 20 yıl sürdürdüğü bu saadet zincirinden 65 milyar dolarlık haksız kazanç elde etti. Sahte imparatorluğu bir iskambil şatosu gibi devrildi. Ama enkazın altında sadece Madoff değil, ailesi ve aralarında bütün parasını ona yatıran mağdurlar da kaldı.